Yengeçler, yükselen burcu yengeç olan dostlar, yeni haftaya merhaba diyoruz. 11-17 Eylül haftasında ilk haftaya girişte hemen parayla ilgili konular sizin gündeminizde olacak sevgili yengeçler. Para evinde bir Venüs retrosu yaşadı yengeç burçları. Venüs retrosu geçen hafta bitti ve bu hafta pazartesi ve salı günü, aslında çarşamba sabah saatlerine kadar bu alan çok hareketli olabilir. Bilhassa Venüs retrosunda yaşamış olduğunuz finansal konulardaki iniş çıkışlar, duranlıklar, belirsizlikler varsa işte bu haftanın ilk 2 günü buralar hızlı çalışabilir. Ay çünkü Aslan Burcu'nda ve orada Venüs'e de kavuşacak. Para ile ilgili girişler, çıkışlar, bir takım zorlanmalar yaşadıysanız orada belki biraz daha rahat bir akış olabilir. Ödemeler gündeminizde olabilir ama burada para girişlerini de unutmamamız gerekiyor. Evet, böyle bir giriş yapıyoruz ve ikinci güzel haberim de bu hafta Merkür retrosu artık sona eriyor ve diğer bir haberim de Uranüsyen bir yeni ay yaşayacağız haftanın sonlarına doğru. Peki bu yengeçler için ne anlama geliyor? Şimdi geçen hafta bir dolunay yaşadık. Mavi dolunay yengeçler için önemli bir dolunaydı. Hatta destekleyici bir dolunaydı. Şöyle baktığımızda bu dolunayın etkilerini birçok yengeç olumlu almış olabilir. Çünkü 9. evindeydi. Tabii doğum haritalarına göre kesinlikle değişecektir. Derece olarak belki uzaksa hissetmemiş de olabilir bazı arkadaşlar. Şimdi ayın fazı kapandığı için burada seyahatler, kültürel konular, eğitimle ilgili konular da bazı gelişmeler olabilir. Parayla ilgili bazı destekler gelebilir ya da bir takım ödemeler, mesela bunlar yurt dışı ile ilgili konular olabilir. Vize işlemleri, pasaport vesaire gibi ve eğitimle ilgili konular da bir takım sonuçlanmalar söz konusu olabilir. Hatta bunu haftanın aslında pazar günü bile gündeminizde olacaktır hemen ayın 10'undan itibaren. Ve bu sonuçlanmalarla beraber ayın fazı evet kapanıyor dediğimize göre hemen çarşamba günden itibaren ay artık Başak Burcu'na geçecek ve oradaki Merkür Retrosu tam olarak aslında Perşembe günü bitiyor ama tam düze geçmesi Cumartesi'yi bulacak. Merkür Retrosu bitiyor. Şimdi ticari konularda eğitim, öğrenim, özellikle bu alanda, bu sektörde çalışan arkadaşlar, ticaret yapan arkadaşlar olabilir aramızda. Buralarda bazı duranlıklar yaşandı. Zorluklar, aksilikler, gecikmeler getirmiştir hayatınıza. Bunlar satın almalarla da çok alakalı. Bu Merkür Retrosu'nun bitişiyle hafta sonu itibariyle burası açılıyor ve bunun ilk belirtileri diyelim çarşamba gününden itibaren gündemimize gelecek. Şimdi Ay Başak Burcu'nda güzel etkileri var. Perşembe gününe geçtiğimizde Ay hala burada ve Uranüs'le güzel bir açısı var. Bu hafta yaşadığımız Uranüs, Güneş ve Jüpiter etkileşimlerini aktifleştirecek bir transit olacak. Tam olarak Perşembe günü Ay, Uranüs, Jüpiter, Merkür etkileşimleri var ve aynı gün gece saatlerinde bir Başak Burcu'nun 21 derecesinde Uranüsyen bir yeni ay yaşayacağız. Burada yengeçlere yeni bir hedef belirleme imkanı verecek bu yeni ay. Mesela bir eğitime başlamak için, ki Uranüsyen olduğu için hiç düşünmediğiniz hadi canım ne eğitimi diyebilirsiniz. Ama Uranüs etkisi olduğu için kişi kendini geliştirmek için bir yenilik yapmak isteyebilir. İkinci olarak yakın çevreleriyle, kardeşleriyle bir sorun yaşadıysa eğer, bazı yengeçler ciddi sorunlar da olmuş olabilir bu arada. Onlar da sürpriz bir şekilde, beklenmedik bir şekilde bir orta yolu bulma, bir iyileşme, bir barışma hatta durumu söz konusu olabilir. Şimdi Perşembe günü gece yaşayacağımız yeni ayın etkileri önümüzdeki 12 gün boyunca devam edeceği için sizin gündeminizde bu saymış olduğum konular o zaman dilimine kadar devam edecek. Çünkü hala Güneş aslında tam olarak 23'üne kadar diyebiliriz. Çünkü 23'üne kadar Güneş Başak'ta, ondan sonra artık çünkü Terazi burcuna geçecek. Yani gezeceksiniz, alışveriş yapacaksınız, yeni eğitimlere başlayacaksınız. Atama bekleyenler belki atanacaklar. Biraz da basınla
işte radyo, televizyon, dijital mecralar, bir takım uygulamalar, bunlarla ilgili gelişmeler için de çok girişimler yapmak, başlangıçlar yapmak için de size fırsatlar verecek bir takım yengeçler aslında dijital mecralarda belki yeni bir iş kuracaklar, bir internet sitesi açacaklar vesaire, bu gibi durumlar söz konusu olacak. Bunlar da çevrenize yeni katılan, yeni tanıştığınız kişiler sayesinde, onlardan alacağınız face sayesinde de olabilme imkanı var. Evet, sürprizli bir hafta dedik. Çünkü Uranüs'ten gelecek sürprizler hemen şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, Uranüs Güneş üçgeni devreye girecek. Ne zaman giriyor? Cumartesi günü. Cumartesi günü Ay artık Terazi burcuna geçiyor ve Uranüs Güneş üçgeni de hepimizin hayatına bakış açılarımızı genişletecek. Yeni bir kimliğe bürüneceğimiz, önümüzde beklemediğimiz yollar açan, bizim de yeniliklere hazır olmamız gereken aynı zamanda bir süreç. Böyle bir durum olacak. Cumartesi günü sürprizlere açık bir gün, açıkçası öyle söyleyebiliriz. Ve Mars şu anda Terazi burcunda. Özellikle yükselen burcu tabii ki baz alıyoruz biz anlatırken. Yükselen burcu yengeçler. Mars sizin için aile içindeki durumları yönetme durumunu veriyor. Yani ev imkanları, işte yaşam yeri koşulları, aile içindeki sıkıntılar, belki sağlık sorunları ya da belki anne, baba, ebeveynler gibi konular. Yani burada bir kaotik durum varsa cumartesi ve pazar buralar tetikleniyor. Biraz aile içindeki durumları yöneteceksiniz. Orada böyle bir takım karşı görüşler oluştuysa onlar için önemli olabilir. İşte dediğim gibi cumartesi günü bunlara böyle beklenmedik sürpriz alternatifler getirecek bir zaman dilimi. Pazar günü yine Ay Terazi burcunda bu arada ve burayı da yöneten gezegen Venüs ve Venüs'ün Jüpiter'le bir karesi var. Biraz abartılara açık bir gün, açıkçası öyle söyleyebiliriz. Ve diğer yandan bizim için, mesela yengeçler için aileye para aktarmak veya aileden maddi destek almak gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir beklentiniz olabilir burada. Bir borç alma ya da bir destek ihtiyacı duyabilirsiniz. Burada beklentilerinizi yükseltmeyin lütfen. Çünkü hani Venüs, Jüpiter burada abartı dedik. Biraz duygusal anlamda da eğer çok böyle büyük beklenti içine girerseniz belki istediğiniz şey olmayabilir. O yüzden de başka alternatifler, başka çabalar yoluna gidin. Yani bir yerden değil, birkaç yerden bekleyin ki şansınız artsın. O yüzden dedim, ben aile içinde bir takım beklentilere çok girmemenizi tavsiye ederim. Belki olumsuz sonuçlar beklentiler karşısında gelebilir açıkçası. Yani pazar günü böyle bir zaman dilimi. Aynı zamanda Mars tabii uzun bir süre burada hala devam edeceği için birçok yengeç yaşadıkları yerle, aile içinde aile bireyleriyle olan tartışmalar, anlaşmazlıklar oluyor olabilir ve orada dengeyi bulmak zorundasınız. Ve bu dengeyi sağlamak için de sakin olmak önemli. Bu hafta sonu yani böyle bir süre geçireceksiniz sevgili yengeçler. Dediğim gibi biraz böyle yaralayıcı etkiler var. Hepimiz için var. Derece olarak tabii ki orada bir gezegen olan yengeçler etki alır. Belki de hiçbir etki de almaya da bilirsiniz sevgili yengeçler. Genel olarak en güzel haber tabii ki Venüs'ün artık düz olması para akışınızı rahatlatıyor. İkinci olarak da Merkür'ün düze dönmesi, özellikle Cuma gününden itibaren tam olarak düze dönecek. Bu da girişim yapmak, başlangıç yapmak, herhangi bir yere başvuruda bulunmak için bekleyen bir yengeçseniz de eğer, aslında burada yeni ay bazı fırsatlar getireceği için önümüzdeki yani pazartesiyi bekleyin. Yani ayın 18'i itibariyle harekete geçmeniz çok daha sağlıklı ilerlemenize neden olacak sevgili yengeçler. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sürprizler her anlamda hayatınızı, yolunuzu aydınlatsın. Hoşça kalın.